Merhabalar, Örgü Tasarımları kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için bu görmüş olduğunuz buğday başağı yeleği örgümüzü yapacağım, göstereceğim. İki yandan düğmeli olduğu için bebeklerimize çok rahatlıkla giyip çıkarabilecekleri bir model. 0-6 ay olarak düşündüm ben bu örgüyü. 4 tane düğmesi olacak. Dikişsiz bir model. Herhangi bir yerinde dikiş olmayacak. Arka tarafı tamamen haroşa örgüyle olacak. Örgü modelini çok fazla bilmeyenler için de çok kolay bir model, çok kolay bir örnek olacak. Örmesi de zevkli. Dilerseniz örgümüze başlayalım. 51 ilmekli örgümüze başlayalım. Çeşitli başlama teknikleri vardır. Ben bunlardan birkaç tanesini daha önceki videolarda göstermiştim. Siz bakarak hangisi sizin kolayınıza giderse onunla devam edebilirsiniz. Sık örgüsü olanlar 4 numara şişle devam etsinler lütfen. Ben şu anda 3,5 numara şiş kullanıyorum. Örgümüze başladıktan sonra 6 sıra haroşa yapacağız. Daha sonrasında modelimizi kurmaya başlayacağız. Şu 6 sırayı yaptıktan sonra geliyorum. Örgümüzün devamını kuralım. Haroşa örgümü ilerlettim. Son sıraya geçeceğim. Haroşa demek her iki yönden de düz veya her iki yönden de ters örgü demek. Ben her iki yönden de düz örgüyü tercih ediyorum. Daha kolay oluyor benim için. Son 6. sırayı yapıyoruz. Daha sonra model kurulumuna geçeceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 sıra haroşa ördükten sonra model kurulumuna geçeceğiz. Şurasını yapıyoruz. İlk 8 ilmeği ve son 8 ilmeği haroşa olarak öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Daha sonra 2 ters 3 düz olarak örneğimize devam edeceğiz. İki ters, 1, 2, 3 tane de düz öreceğiz. Son 8 ilmek kalana kadar 2 ters 3 düz. Tüm sıra boyunca aynı işlemi uygulayacağız.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Son 8 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Şimdi size burada göstermek istediğim bir püf noktası var. Her defasında ben bu 2 ilmeği bir ilmek olarak saydım. Çünkü kenarlarımızın düz durması için bir teknik uyguluyorum. Bu 2 ilmeği birden alıyorum. Başa geldiğimiz zaman ilk ilmeği boş alıyorum. Ardından boş bir ip alıyorum ve örüyorum. Sona geldiğimiz zaman da bu 2 ilmeği birden kestiğim için örgüde herhangi bir artırma veya eksiltme olmuyor. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8 tane haroşamız yine örüyoruz. Diğer taraftan ördüğümüz ters ilmekler bu tarafa geçince düz oluyor. Düz gördüğümüz ilmekleri düz, ters gördüğümüz ilmekleri ters öreceğiz. Bu defa 2 düz, 3 ters olarak görüyoruz ve bu şekilde öreceğiz sıra sonuna kadar. Diğer tarafta yapmış olduğumuz 2 ters, 3 düz, geri dönüşte 2 düz, 3 ters olarak karşımıza çıkacak. Evet, son 2 düzümüzü de yaptıktan sonra geri kalan 8 tane ilmeği yine haroşa olarak örüyoruz. Başta aldığımız boş iplikle diğer iplik yine karşımıza çıktı. İki taraftan da aynı işlemi yaptığımız için ikisini birden kesiyoruz. Bu şekilde ne eksilme ne artırma olmayacak, fakat yeleğimizin kenarları düz bir şekilde çıkacak. Bu şekilde olacak. 8 haroşadan sonra hemen 2 ters ilmeğimizi örüyoruz. 3 tane ördüğümüz düz ilmeğimiz var. 1, 2 ve 3. ilmeğimiz. Örneğin kurulumunu ikinci ilmekten yapacağız. 1, 2, 3. boşluğa giriyoruz. Bir ip çıkarıyoruz. Ardından 3 tane düz ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3. Tekrar aynı yuvaya batırıyoruz ve bir ip daha çıkaracağız. Ters ilmeğimizi ters örüyoruz. Tekrar bir
3 ilmeğimiz var. İkinci ilmeğimizden 1, 2, 3. boşluktan giriyoruz ve bir ip çıkarıyoruz. Üç tane düz ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar aynı boşluğa batırıp bir ip daha çıkaracağız. Ters ilmeklerimizi ters örüyoruz. Düz ilmeğimizin 3. sırasından yine bir ip çıkarıyoruz. Düz ilmeklerimizi öreceğiz yine. Aynı yuvaya batırıyoruz ve bir ip daha çıkarıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağız. Bir sonraki sıramıza geçtik. 8 tane haroşayı örüyoruz. İki düz ilmeğimizi örüyoruz. Boş ilmeğimizi boşalacağız. İpimizi öne alıyoruz. Boş ilmeğimizi boşalıyoruz. 3 ilmeğimizi tersten öreceğiz. Diğer boş ilmeğimizi tekrar boşalıyoruz. İpimizi arkaya atıyoruz ve düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Tekrar boş ilmeğimizi alıyoruz. 3 ilmeğimizi tersten öreceğiz. Boş ilmeğimizi aldık. İpimizi arkaya geçirdik. Düz ilmeklerimizi düz ördük. Boş ilmeğimizi aldık. 3 ters ilmeğimizi örüyoruz. Ve tekrar boş ilmeğimizi alıyoruz. Sıra sonuna kadar hep aynı işlemi uygulayacağız. İpimizin yönünü şaşırmayalım. Boş ilmeklerde ipimizi öne geçireceğiz. Düz örgülerde ipimizi arkaya geçireceğiz. Evet, son modelimizi yapalım. İlk ipimizi boşalıyoruz. Diğer ilmekleri ters örüyoruz.
haroşayı örerek bitiriyoruz. Bir sonraki sıramıza geçelim. Sekiz haroşamızı yine öreceğiz. İki tersimizi örüyoruz. Ardından son işlemimize geldik. İpimizin yönünü değiştireceğiz. Çıkarıyoruz. İpimizin yönünü çeviriyoruz. Ve ikisini birden örüyoruz. Bir ilmeğimizi tekrar düz örüyoruz. Bu iki ipimizi birden öreceğiz. İçten örüyoruz. Gördüğünüz gibi bir V şekli ortaya çıktı. İpimizin yönünü değiştirmemizin sebebi V şekillerimizin düzgün bir şekilde görünmesi. Tekrar yapalım. İki tersimizi örüyoruz. Boş ilmeğimizi yönünü değiştiriyoruz. İki ilmeği birden öreceğiz. Bir ilmeği tek örüyoruz ve bu iki ilmeği de bir örüyoruz. Gördüğünüz gibi yönler düz. İstediğimiz şekil bu. Çıkarıyoruz. Yönünü değiştiriyoruz. İki ilmeği birden örüyoruz. Tek ilmek örüyoruz ve diğer iki ilmeği birden örüyoruz. Ters ilmeklerimizi ters örüyoruz. İpliğimizin yönünü değiştirip iki ilmeği birden örüyoruz. Tek ilmeği tek örüyoruz. Diğer iki ilmeği de içeriden alarak düz örüyoruz. İlmeğimizin yönünü unutmayalım. Son iki ters ilmeğimizi de ördükten sonra 8 ilmek haroşamızı da örüp bitiriyoruz. Evet, modelimizi kurmuş olduk. Bir sonraki sıraya geçeceğiz. İstediğimiz şekil bu. İpliğimizin yönünü değiştirdik ve bütün modeller V şeklinde göründü. Bir sonraki sırada gördüğümüz düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Herhangi bir işlem yapmayacağız. Tek sırayı yine aynı şekilde öreceğiz. 8 tane haroşamızı örelim.
Düzlerimizi düz örüyoruz. Terslerimizi ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar aynı bu işlemi yapacağız. Bir, iki düz, üç ters. Son modelimizi de terslerini örelim. Evet, iki düzümüz ve haroşamızı yine aynı şekilde örüp sıramızı bitiriyoruz. Tekrar ikinci modelin kurulumuna başlayacağız. Kurulumunu tekrar göstereyim ben. 8 ilmek haroşamızı tekrar örüyoruz. İki ters ilmeğimizi ters örüyoruz. Örneğin kurulumuna başlayalım. Üçüncü boşluktan tekrar yapacağız. 1, 2, 3. İp alıyoruz. 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. Tekrar aynı boşluktan bir ip daha alacağız. İki ters ilmeğimizi ters öreceğiz. Tekrar üçüncü 1, 2, üçüncü boşluktan bir ip çıkaracağız. Düz ilmeklerimizi düz öreceğiz. Yine boşluktan bir ip daha çıkaracağız. Tabii çıkarabilirsek. Evet, çıkardık. Ters modelimizi yine ters yapacağız. Üçüncü boşluktan yine ipimizi çıkaracağız. 3 ilmeğimizi düz öreceğiz. Yine aynı boşluktan bir ip daha çıkaracağız. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar kurulumu yine aynı şekilde bir önceki kurduğumuz gibi kuracağız.
Terslerimizi ters öreceğiz. Pratik bir yöntem göstereceğim sizin için. İlk boş ipimizi boş çıkardık. Bunu çıkarmak daha kolay oluyor. 3 düz ilmeğimizi örüyoruz. Diğer ipi çıkarmakta zorlananlar için bir tığ yardımıyla aynı boşluktan ipi alıp hemen şişimizin üzerine geçirerek örgümüze devam edebiliriz. Yine bir boş ilmek alıyoruz. 3 tane düz örgümüzü yapıyoruz. Ve aynı boşluğun içerisinden bir boş ilmek daha çıkaracağız. Ters örgülerimizi ters yapıyoruz. 8 haroşa ile birlikte bu sıramızı bitiriyoruz. Evet, modelimizin ilk sırasının kurulumunu yaptık. Her defasında aynı şekilde kurulum yapacağız. Diğer sıraya geçelim. Bir sonraki sıramızda yine 8 haroşamızı örüyoruz. İki düzümüzü ördük. İpimizi öne alıyoruz. Boş ipimizi alıyoruz. Diğer 3 ilmeğimizi ters örüyoruz. Boş ilmeğimizi tekrar aldıktan sonra ipimizi arkaya geçiriyoruz. Düz ilmeklerimizi örüyoruz. İpimizi öne aldık. Boş ilmeğimizi aldık. 3 ilmek tersimizi ördük. Ve boş ilmeğimizi alarak ipimizi arkaya atıyoruz. Düz ilmeklerimizi örüyoruz. Bir önceki örnek kurulumunun aynısı. Evet, son modelimizi de yapalım. Boş ilmek, 3 ters ilmek, ve boş ilmeği tekrar alıp düz örgüyü alıyoruz ve 8 haroşayla sırayı bitiriyoruz. Bir sonraki sıraya geçelim. Bir sonraki sıramızda yine aynı şekilde 8 haroşamızı öreceğiz. 2 ters ilmeğimizi örüyoruz. Baştaki ipliğimizin yönünü değiştiriyoruz. 2 ilmeği birden örüyoruz. Tek ilmeği örüyoruz.
Son 2 ilmeği içeriden alıyoruz. Ters ilmeklerimizi örüyoruz. İpimizin yönünü değiştirdik. Ve diğer ilmeği içeriden aldık. Evet, görüntü bu şekilde. V şeklinde olacak. Örgü çok zevkli ve pratik bir örnek. İnsan sıkılmadan örebiliyor. Her defasında bu ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz. Diğer ilmeğimizi içeriden aldığımız zaman aynı V şeklini ortaya çıkarıyor. İki ilmeği bir örüyoruz. Tek ilmeği bir. Ve bu ilmeği de içeriden. Son modelimizi de yapalım. İki ters ve 8 haroşayla sıramızı yine bitirelim. İkinci modelimizin kurulumu da bu şekilde. Bir sonraki sırada ters gördüğümüzü ters, düz gördüğümüzü düz olarak öreceğiz. Ve daha sonraki sırada yine örnek kurulumunu yapacağız. Ben biraz ilerlettikten sonra tekrar geleceğim. Buğday başağı örneğimizi 12 sıra ördük. 5 sıra haroşa yaptık. Şimdi yaka kısmını kesmeye geçeceğiz. Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 sırada haroşa yaptık. Yaka kısmını kesmeye başlayacağız. Bundan sonraki örgümüzün tamamı haroşa ile olacak. On 13 tane haroşayı öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 haroşamızı ördük. 20 tane keseceğiz. İlmeğimizi örüyoruz. İkinci ilmeğimizi de örüp diğerini üzerinden geçiriyoruz. İlk ilmeğimizi kesmiş olduk. Örüyoruz. Diğer ilmeği bu ilmeğimizin üzerinden geçiriyoruz. Yirmi tane ilmek bu şekilde keseceğiz. 13 haroşa kalana kadar.
Örgümüzü düz taraftan kesmeye başlıyoruz. Arka taraftan kesmeyin. Kestiğimiz zaman bu gelen ipi de çok çekiştirmeyelim. Bu defa kestiğimiz yer çeker, düz durmaz. Bol bırakarak yapalım. Sayalım burada kaç tane kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13. Evet. Keseceğiz biraz daha. Yine sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 2 ilmek daha keseceğiz. Evet. 20 ilmek kestik. 13 ilmek daha öreceğiz. Bu kestiğimizle 13 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bu iki ilmeği tekrar anlatayım. Örgümüzün bu şekilde düz durmasını istiyorsak en başta ilk ilmeğimizi boş alıyoruz. Ardından boş bir iplik alıyoruz ve devamında örgümüzü örmeye başlıyoruz. Geri dönüşte de o iki ilmeği az önceki gördüğümüz gibi birden kesince herhangi bir eksilme veya artırma olmuyor. Bu baştan artırıp diğer baştan kesiyoruz. Diğer baştan artırıp bu baştan kesiyoruz. Evet. Bu yaka kısmını Bu yaka kısmını kestikten sonra omuz kısmını 13 sıra haraşo olacak şekilde öreceğiz. Aynı işlemi düz durması için burada da uyguluyoruz. Bir boş ilmek, ardından boş ip ve devamında haroşa olarak örmeye devam. 13 diş haroşa olduktan sonra ipimizi koparacağız. Diğer tarafa geçeceğiz. Boş ip ve ardından bir boş ip daha. İlk başlangıçlarımızı sürekli böyle yapıyoruz. Kenarlarımızın düz durması için. Sona geldiğimiz zaman o almış olduğumuz iki ipi birden kesiyoruz. Evet, iki ip birden kesiliyor. Herhangi bir eksilme ve artırma olmayacak.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet. Ben iki tarafı da bitirdikten sonra geleceğim. Devamını tekrar birlikte örmeye başlayacağız. Evet, omuzumuzun bir tarafını ördük. Sayalım kaç sıra ördüğümüzü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra ördük. İç tarafa geldiğimiz zaman ipimizin iç tarafta olduğu anda ipimizi keseceğiz. Diğer yakamıza başlayacağız. Biraz uzun bırakarak ipimizi kesiyoruz. Bu örgümüzden başlayalım. Bu yönden gelerek bu şekilde gelmiş. Bu omuzumuzu yapmıştık. Şimdi geriye dönüşü buradan başlayarak gideceğiz. İlk ipimizi örerek başlayalım. Ardından bir boş ip alalım ve örgümüze devam edelim. Diğer kenarda uyguladığımız tekniği burada da uyguluyoruz. İlk ilmek boş, ardından boş bir iplik ve örmeye devam. ...13 sırada burayı ördükten sonra... ...ilerleteceğiz ve... ...arka... ...modelimize devam edeceğiz. Artırmalarımızı yapacağız. Bu omuzu da 13 sıra ilerlettikten sonra geliyorum. Arka modelimize devam edelim. Evet. 2 kol ayrımını da yaptık. 13 sıra burasını yaptık. 13 sıra burayı yaptık. Son sırayı gidiyorum. Daha sonra arka beden için artırmalarımızı yapacağız. Hemen göstereyim. Şu şekilde olacak. Bu iki tarafı yaptık. Şu artırmaları yapacağız. Son sırayı yaptıktan sonra. Hemen yapalım. Örgümüzün düz yüzünden son sıramızı yapıyoruz. Son haroşamız 13. sıramız. Artırmaları çevirip arka yüzünden yapacağız. Örgümüzü çeviriyoruz. Ters yüzünden artırmalara başlayalım. Arka yaka artırmasını şişle göstermiştim. Şimdi ilik için yapacağımız artırmaları tığla göstereceğim. Hangi teknik sizin için kolay olursa siz bu şekilde devam edebilirsiniz. Son ilmekten
alıyoruz ve örerek her defasında artırıyoruz. On ilmek artıracağız. İlmeği tığımızdan çıkarmadan yaparsak daha kolay olur. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve sonuncu ilmeğimizi de artıralım. 10 ilmek artırdık. Şimdi bu sıramızı örüp sıra sonuna kadar geleceğiz ve diğer taraftan artırmamızı yapacağız. Sıra sonuna kadar haroşa olarak örgümüzü devam edelim. Evet, sıra sonuna geldik. Şimdi buradan da 10 tane artırmamızı yapacağız. Yine tığımızla alıyoruz. Öncelikle ipimizi arkaya atalım. Tığımızla örüp şişimize geçiriyoruz. Tığımızla örüp şişimize geçiriyoruz. Tığımızı ipimizden, ilmeğimizden çıkarırsak tekrar alması zor oluyor. O yüzden ben hiç tığdan çıkarmadan devam ediyorum. 10 artırmayı da burada yapacağız. Şişimizin içerisinden ilmeğimizi alıyoruz ve geçiriyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10 tane olmuş.
Evet. Artırdığımız örgüleri örerek diğer uca kadar gideceğiz. 3 sıra haroşa ördükten sonra veya 4 sıra daha güzel olur. 4 sıra haroşadan sonra ilik açmaya başlayacağız. Evet, artırmalarımızı yaptık. 4 sıra olduktan sonra geliyorum. İlik açımını göstereceğim. 4 sıra haroşa ördükten sonra iliklerimizi açalım. İlk 4 ilmeği haroşa olarak örüyoruz. Ardından şişimize bir ip alıp 2 ilmeği birden kesiyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde haroşalarımızı öreceğiz. Son 6 ilmek kalana kadar. Koyacağımız ilik aralıkları sizin isteğinize göre değişir tabii ki. Ben 4 tane koymak istiyorum. 4 ilik açacağım. 5-6 haroşa aralıklarla. Fakat siz 2 ilik koyabilirsiniz. 3 ilik koyabilirsiniz. Bunun ayarlamasını haroşalarla siz yapabilirsiniz. Kaç tane düğme koymak istiyorsanız o kadar ilik açabilirsiniz. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 ilmek kaldı. İpimizi alıyoruz. 2 ilmeğimizi birden kesiyoruz. Yine her zamanki gibi çift ipli ilmeğimizi bir örüyoruz. Ve başlarken yine aynı şekilde çift iple başlıyoruz. Videonun da en başında belirttiğim gibi bu çift ipleri neden alıp yapıyoruz? Kenarlarımızın bu şekilde daha düz durmasını sağlayabilmek için. Gördüğümüz tüm ilmekleri örüyoruz. Herhangi bir artırma veya eksilme yapmayacağız. Aldığımız boş ip, bunu da örüyoruz. Evet, iliğimiz burada açıldı. 3. sırada daha net belli olacak.
Diğer açtığımız iliğin ipliği örüyoruz. Şimdi diğer sırada daha net belli olacak. Göstereceğim hemen. Bu şekilde iliklerimizi açacağız ve örgümüzün kesilme yerine kadar ilik aça istediğimiz boyutta, istediğimiz kadar ilik aça ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi iliğimiz bu şekilde. Ben ilikleri tamamladıktan sonra kesim aşamasında tekrar size nasıl yapılacağını göstereceğim. Evet, açtığımız ilik tam olarak ortaya çıktı, gözüküyor. Şimdi ben diğer modelde iliklerimizi ve düğmelerimizi göstermek istiyorum. Eğer 4 tane yapmak istiyorsanız aralarında 1, 2, 3, 4, 5, 6 haroşa yapıp 7. haroşada iliği açarak devam edeceksiniz. Her defasında 6 haroşa 7. haroşada ilik açarak devam ederseniz eğer 4 tane düğmeli bir yeleğimiz olur. Fakat siz bu aradaki 2 düğmeyi yapmak istemezseniz, sadece 2 tane düğme yapmak isterseniz yine 4 ya da 5 haroşadan sonra ilk iliği açıp istediğiniz kadar ördükten sonra tahmini bir 15 diş haroşa oluyor. İkinci iliği de açtıktan sonra devam edersiniz. Bu ilikleri açtıktan sonra en son kesim işlemine geçeceğiz. Ben burayı yapıp iliklerimi açtıktan sonra geleceğim. Kesim işlemini beraber hem örüp hem de keseceğiz. Yapalım. İliklerimizi koyduk. Artık kesim işlemine geçeceğiz. Kestiğimiz zaman örgümüzün ön tarafından keselim ki burada keseceğimiz zaman güzel bir görüntü oluşsun. Bu uygulayacağımız teknikte örerek kestiğimizden dolayı bir sıra haroşa hem örülecek hem de kesilecek. Yani elimizde bir sıra haroşa daha olacak. Ben videonun başında 4 tane ilik koyacağım demiştim. Fakat bir önceki ördüğüm örgüde 4 tane iliği nasıl koyulduğunu ve ne şekilde göründüğünü gösteriyorum. Bu modelde de 3 tane koydum. Onda da aralıklarını kaç tane haroşadan sonra koyacağımızı ve nasıl bir görüntü olacağını görün istedim. O yüzden bunu 3 ilikli yaptım. Araları baştan 1, 2, 3, 4 haroşa var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 haroşadan sonra ilik koyduk. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 haroşadan sonra ilik koyduk. Yine bitişimizde başlangıcımız gibi 1, 2, 3, 4. haroşada hem öreceğiz hem de keseceğiz. Evet, şimdi kesme tekniğini de göstereceğim. İlk ilmeğimizi boşalıyoruz. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. Ve ilk ilmeğimizi ikincinin üzerinden geçirerek şişimizden çıkarıyoruz. İkinciyi örüyoruz ve diğerini şişimizin üzerinden geçirerek çıkarıyoruz. Bu şekilde yaptığımızda hem bir sıra haroşa örmüş olacağız hem de örgümüzü kesmiş olacağız.
Sıra sonuna kadar aynı işlemi uygulayacağız. Kestiğimiz zaman ipi çok fazla çekiştirmeyelim. Sıkı olmasın veya çok bol bırakmayalım. Çok çekiştirdiğimiz zaman burası büzer. Çok bol bıraktığımız zaman da çok salaş olur, eğri durur. Düz durmaz istediğimiz gibi. Bu en başta aldığımız son 2 ilmeği de bir kesiyoruz. Evet. Örgümüzü kestik, bitirdik. Gördüğünüz gibi gayet muntazam bir şekilde durdu. Kestiğimiz fazla ipliğimizi nasıl yok ediyorum? Ben bunu da göstereceğim. Pratik bir şekilde. Tığla yok edelim. Haroşaların içerisinden geçirelim. Her defasında aynı yöndeki haroşanın üzerinden geçirerek yapıyoruz. Evet, ters taraftan yapıp ucunu kestikten sonra fazlalığını da ucundan kestikten sonra belli olmuyor. Evet, burada buğday başa modelimizi bitirdik. 6 ilikli, 6 düğmeli. Çok güzel, çok zarif, bir o kadar da kolay bir modeldi. Umarım siz de benim gibi zevkle ve beğenerek örersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda yazıp sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.